Festivaller genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve gelenek olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin imgesi haline gelmiş etkinlikler bütünüdür. Festivaller genelde doyasıya yemeklerin yendiği, çevrenin en güzel şekilde süslenip temizlendiği olgulardır. Birçok kültürde festivaller tanrı veya tanrıların huzurunda duruştur. Festivallerin insanlara tanrı tarafından verildiğine inanılır ve kutsal kabul edilir. Festivallerin dini yönlerinin yanı sıra dinden tamamen ayrı, insanların eğlence için kendilerinin oluşturduğu festivaller de bulunmaktadır. Birçok yöresel festival olduğu gibi milyonlarca insanın katılımıyla kutlanan uluslararası festivaller de bulunmaktadır. Farklı ülkelerden, farklı dinlerden, farklı kültürlerden binlerce insanın neşe içinde eğlendiği bu festivallerde insanların yüzlerindeki mutluluğu görmek gerçekten keyif verici. İşte karşınızda binlerce insanın doyasıya eğlendiği, ölmeden önce mutlaka katılmanız gereken o muhteşem festivaller. Beyaz Geceler Rusya'nın St. Petersburg şehrinde her yıl güneşin 24 saat görülebildiği dönemde gerçekleşen uluslararası bir sanat festivalidir. Mayıs gelir ve tüm yaz boyunca St. Petersburg'da beyaz geceler yaşanır. Kuzey yarımkürede yaz yaşanırken Kuzey kutbunda olan St. Petersburg'da ise geceler her zaman aydınlık geçer. Bu zorlu ve soğuk bir kış geçirmiş olan St. Petersburg sakinleri için oldukça memnuniyet verici bir doğa olayıdır. Yaz aylarında St. Petersburglular aydınlık geceleri sokaklarda geçirir. Neva Nehri kıyısında yürüyüş yaparlar ve karanlık kış gelmeden evvel bu güzel günlerin tadını çıkarırlar. Yaklaşık 1 milyon insanın katıldığı festivale uluslararası sanatçılar tarafından sergilenen klasik bale, opera ya da konser gibi etkinliklere katılmak mümkündür. En prestijli müze ve sanat galerilerinin bazıları bütün gece açık kalır. Lise öğrencilerinin düzenlediği Scarlet Sails gösterisinin yanı sıra havai fişek gösterileri ve açık hava konserleri de düzenlenir. Rus tiyatrosunun en güzel örneklerinin sahnelendiği Mariinsky Tiyatrosu ve Hermigey Tiyatrosu'nda da gündüz ve gece performansları düzenlenir. Güney Amerika'da, özellikle de Meksika'da önemli bir yere sahip olan Ölüler Günü Festivali, ailelerin kaybettikleri yakınlarını andığı bir festivaldir. Başlangıcının Azteklere dayandığı bilinse de 19. yüzyılın sonunda doğan Meksikalı sanatçı José Guadalupe Posada'nın çizimlerinden yola çıkılarak düzenlenmeye başlanmıştır. Her yıl 5 Nisan'da Meksika'nın başkenti Meksiko'da büyük bir görsel şölen niteliğinde kutlanıyor. Ölülerin Günü Festivali, kostüm ve konsept açısından Cadılar Bayramı'na benzetilse de Cadılar Bayramı'ndan farklı olarak korkutma amaçlı bir kutlama değildir. Latin Amerikalıların inanışına göre gerçek ölüm kişi unutulduğunda olur. Bu festivalin amacı da ölenlerin unutulmadığını, hatırlandığını simgelemektir. Yakınlarını kaybeden aileler mezarlıkları ziyaret eder ve mezarları Ölüler Günü'nün geleneksel çiçeği olan kadife çiçeği ile süslerler. Aileler ayrıca evlerinde ve mezar taşlarında kaybettikleri sevdiklerinin en sevdiği yemekleri sergiledikleri sunaklar hazırlarlar. Bunun amacı sevdiklerinin ruhlarını kendilerini ziyaret etmeleri için davet etmektir. Festivalde bulunan iskeletler ölenleri simgelerken yine onları anmak için şekerden kafatası biblolar, ölenlerin sevdiği kokuların, süslemelerin bulduğu sunaklar yapılmaktadır. Ölüler Günü'nün yaygın sembolü ise kuru kafa figürü. Bu figür festival boyunca farklı yiyeceklerde, şekerlerde, pastalarda sıklıkla kullanılıyor. Aynı şekilde kuru kafa şeklinde yapılan şekerlemeler hem yaşayanlara hem de ölülere sevdikleri tarafından hediye ediliyor. Pek çok insan vücutlarına kuru kafa dövmeleri yaptırıyor veya yanlarında ölü oyuncak bebekler taşıyorlar. Ölüler Günü için hazırlanan renk desen kuru kafa maskeleri ise oldukça renkli görüntüler ortaya çıkartıyor. Bu festivalin amacı ölümün hayatın bir parçası olduğunu hatırlamaktır. Son yıllarda turistlerin de ilgisini oldukça çeken festivale her yıl katılımcı sayısı daha da artmakta. Festivale yaklaşık 200.000 kişi katılmaktadır. Düzenlenen en gizemli karnaval diyebiliriz. Her kesimden insan maskesini, kostümünü seçip sokaklara atıyor kendini. Her yıl farklı bir temanın belirlendiği festivalde birer sanat eserine dönüşen maskelerse tabii ki başrolle. Venedik Karnavalı zamanı Venedik kadar ihtişamlı ve gizemli bir şehir göremezsiniz. Venedik Maske Festivali olarak da bilinen Venedik Karnavalı'nın geçmişi 1268 yılına kadar dayanıyor. Maskeleriyle ünlü karnavalın hikayesi ise oldukça ilginç. Avrupa'yı bir dönem veba salgını esir alıyor ve Venedik'in neredeyse nüfusunun yarısı bu salgında ölüyor. Bir rivayete göre hayatta kalanlar da hastalığın ve yaralarını saklamak için maskeler ile dolaşmaya başlıyor. Maskelerdeki hüzünlü ve donuk ifadeler o dönemde yaşanan acıları ve üzüntüleri de sembolize ediyor. Festivalin diğer bir hikayesi de şöyle. Karnaval pagan kültüründe baharı karşılamak amacıyla yapılırmış. İlk kutlanmaya başlandığı zaman sosyal sınıf ayrımları
sorunlarını ortadan kaldırmak için kullanılan maskeler şimdi Venedik Karnavalı'nın vazgeçilmezi haline gelmiş. Karnaval boyunca insanlar rengarenk kostümler giyip süslü maskeler takarak Venedik sokaklarında dolaşıyor ve ortaya muhteşem görüntüler çıkıyor. Herkes kostümlüdür veya maskelidir. Sokakta genelde günlük kıyafetlerinizle dolaşamazsınız. Sabahlara kadar tüm Venedik halkı ve karnavala katılan milyonlarca ziyaretçi ile sokaklarda vakit geçirirsiniz. 13. yüzyıla kadar dayanan geçmişiyle İtalya'nın en köklü ve renkli festivallerinden biri olan Venedik Karnavalı her yıl Ocak ve Şubat aylarında düzenleniyor. Karnaval boyunca en başarılı kostümü seçmek için San Marco Meydanı'nın ortasına kurulan büyük bir sahnede yarışma düzenleniyor. Tayvan'ın en büyüleyici ve renkli etkinliklerinden biri olan Fener Festivali Pingxi kasabasında düzenleniyor ve Şubat ayı boyunca binlerce dilek feneri bu festival aracılığıyla gökyüzüne bırakılıyor. Tayvan'da gerçekleşen Dilek Feneri Festivali'nde insanlar dileklerini balonların üzerine yazıp gökyüzüne gönderirler. Dünyanın en büyük fener festivali Pingxi Dilek Feneri Festivali'nde her sene Çin yeni yılını kutlamak için 150 bin fener aynı anda gökyüzüne salınır. Uzak doğuda insanlar tarafından gökyüzüne dilek feneri göndermenin hem şans ve bereket getirdiğine hem de endişe ve problemlerden arındırdığına inanılır. Gerçekten de yükseldikçe bir yıldız kadar görünen bu dilek fenerlerini izleyenlerin yüzündeki mutluluğu görebilirsiniz. Dünyanın en büyük fener festivali olan Pingxi Dilek Feneri Festivali'ne gittiğinizde dilek dilerken istediğiniz dileği çok iyi seçin. Size şans getirsin. Fenerler yağlı pirinç kağıdı, bambu filamentler, ipek veya setenden yapılmıştır ve altında geniş bir mum ile donatılmıştır. Ayrıca balon uçurmak dışında birçok etkinlik düzenlenir. Geleneksel Çin Yeni Yılı ve diğer ismiyle Bahar Bayramı Çin takvimindeki en uzun ve en önemli festivaldir. Tayvan'ın Pingxi kasabasında her yıl kutlanan bu festivale özellikle yabancıların ilgisi ve katılımı dikkat çekiyor. Eski zamanlarda kasabanın güvende olduğu haberini komşu kasabalara vermek için kullanılan bu fenerler günümüzde eski bir geleneği yaşatırken yeni yıla dair güzel dileklerin ışıltısını gökyüzüne yansıtıyor. 100 bin ila 200 bin arasındaki dilek fenerinin gökyüzünde oluşturduğu büyüleyici görüntüler ise özellikle sıra dışı fotoğraflar çekmek isteyenler için eşsiz fırsatlar yaratıyor. Songkran Festivali Tayland'ın sıcak dönemine denk gelmektedir ve kurak sezonun sonunu işaret eder. Suyun iyi şans, güzellik, bolluk ve bereket getirmesi için evlerin önündeki ve tapınaklardaki Buda simgeleri esanslı sularla dikkatlice temizlenir. Buda simgelerinin sokaklarda tören yapılarak dolaştırıldığı ve insanların heykellerin üzerine su dökerek bir çeşit yıkama ritüeli gerçekleştirdiği festival, günümüzde insanların içi su dolu balonlarla, dev su tabancalarıyla, içi su dolu kovalarla birbirini ıslatarak hem eğlendiği hem de geleneksel Tay yeni yılını kutladığı bir festivaldir. Dökülen suların kötülüğü temizlediğine ve yeniliği su gibi berrak bir şekilde getirdiğine, kötü huylardan arındırdığına inanılır. Dolayısıyla evlerde bol suyla temizlenir. Esasında su dökme geleneği ilk olarak Buda simgelerinin yıkandığı suyu insanlara dökerek yapıldığı için insanlara saygı gösterme anlamı da taşır. Örneğin bu su yavaşça ailenin büyüklerinin omuzlarından dökülür. Zamanla gençler bu geleneği yılın en sıcak zamanında ferahlamak için birbirine su atarak değiştirmişlerdir. İnsanlar su dolu kaplar ve su tabancaları ile sokaklara doluşurlar. Yol kenarında ellerinde bir bahçe hortumuyla bekler ve geçen herkesi ıslatırlar. Ancak bu festivalin tek ana aktivitesi değildir. Songkran Festivali Taylıların ailelerini ziyaret ederek yaşlılarına hürmet gösterdikleri bir bayramdır. Birbirlerini ıslatmanın yanı sıra Songkran'ı kutlayan insanlar Budist tapınaklara giderek dua eder ve rahiplere yiyecek verirler. Songkran temizlik ve yenilenme zamanıdır. Şimdi ise su savaşları ve yoldan geçen insanları kova kova sularla ıslattıkları gerçek bir şölene dönüşmüş durumdadır. Songkran döneminde tüm ülke birkaç gün tatile girer ve bir süre boyunca herkes çılgınlar gibi yeni yılı kutlar. Asya'nın bu en eğlenceli tatili 13 ile 15 Nisan tarihler arasında kutlanıyor. Kaos ve eğlencenin bir arada olduğu bir festivaldir. Sadece su sıkmak ve herkesi ıslatmakla kalmayıp beyaz pudraları yakaladıklarını yüzlerine sürüyorlar. Oktoberfest, Almanya'nın Bavyera eyaletinde olan Münih kentinde düzenlenen ve toplam 6 milyon kişinin katıldığı bir festivaldir. Her yıl düzenlenen bu festivaldeki amaç, Eylül'ün son günlerinden Ekim'in ilk günlerine geçiş yaparak Ekim'in gelişini kutlamaktır. 1810 yılından beri düzenlenen Oktoberfest'in tarihleri, Ekim ayının ilk pazar gününün içine alacak şekilde ayarlanır. Son 20 yıldır ise festival tarihleri Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 3 Ekim tarihinin içine alacak şekilde düzenlenir. Festival yaklaşık 16 gün veya 17 gün sürüyor. Festivalin
en önemli özelliği tabii ki biradır ve her sene festival kutlaması Münih Belediye Başkanı'nın büyük bir ahşap bira fıçısına çeşme takması töreniyle başlar. Bu festival için özel olarak mayalanan Oktoberfest birası koyu renkli ve sert bir biradır. Bu bira ilk önce Bavyera Başkanı'na ikram ediliyor, sonra da binlerce kişiye sunulmaya başlanıyor. Biralar 1 litrelik özel bardaklarda sunulur. 13 Ekim 1810 yılında Prens Ludwig ve Prenses Teresa evlenmiş ve kutlamalar için bölge halkı açık alana davet edilmiş. Burada eğlenceler, at yarışları yapılmıştır. Daha sonra yılın bu zamanı aynı eğlenceleri tekrarlamak bir gelenek haline almaya başlamış. Bugün bölgede rengarenk çadırlar kuruluyor. Bu çadırlar birkaç tanedir ve içlerinde bolca yemek ve bira servis edilir. Yemekler çadıra göre değişir ve tavuk, sosis, domuz eti, şekerlemeler, bretzel gibi Alman yiyecekleri ve tabii ki tonlarca bira tüketiliyor. Bu çadırlarda Almanca şarkılar eşliğinde herkes inanılmaz eğleniyor. Yeme içme dışında bir de Luna Park gibi eğlence kısmı var. Oktoberfest'te dikkat çeken şeylerden biri de Trechten denilen kıyafetleri. Kadınların ve erkeklerin geleneksel kıyafetlerini sadece Oktoberfest'te değil, şehirde dolaşan herkesin üzerinde görebilirsiniz. Oktoberfest'in bir özelliği de koca koca kurabiyeler. Herkes bu kurabiyeleri genelde boynuna takıyor ve üzerlerinde çok tatlısın, seni seviyorum, ben bir prensesim gibi şeyler yazıyor. Aileler yaşları kaç olursa olsun çocuklarını getirmekten ve bira denetmekten çekinmiyorlar. Domates Festivali İspanya'nın en önemli eğlence aktivitelerinden biridir. Domates Festivali'nin başlangıç tarihi ve nedeni tam olarak bilinmese de en yaygın kabul edilen teori bir kasaba kutlaması sırasında domates ile kent konsey üyesine saldıran hoşnutsuz kasaba halkı tarafından başlatıldığı görüşüdür. Bu olay bir festival halini alacak kadar insanlara keyif vermiştir. Yapılan düzenlemeler ve kurallar ile zaten popüler olan Domates Festivali yerel bir kutlama olmaktan çıkıp dünya çapında bir festivale dönüşmüştür. Bir hafta süren festival boyunca geçit törenleri, eğlenceler, dans gösterileri, havai fişek gösterileri ve konserler Valencia yakınlarındaki Bunol kentini adeta inletiyor. Domates Savaşı'ndan bir gün önce geleneksel olarak paella yeme yarışı düzenleniyor. Her yıl en az 50.000 kişinin katılımıyla gerçekleşen bu festival normalde 10.000 civarında olan kentin nüfusunu birkaç katına çıkartarak adeta sokaklarını yürünmez hale getiriyor. Festival sabahı belediye tarafından kamyonlarla şehir merkezine yüz binlerce domates taşınıyor. Festivalin başlaması için 2 katlı apartman yüksekliğindeki yağlanmış ağaç bir direğe birinin tırmanması gerekmektedir. Ancak bu çok zor bir şey olduğu için genelde kimse tırmanamadan domates savaşı başlar. Küçük atışlarla başlayan festival her yerin bir anda kırmızıya bürünmesine sebep oluyor. Domates savaşı yaklaşık olarak 1 saat sürüyor. Savaşın bitmesine yakın su topları atılarak savaş sonlandırılıyor. Her yerin kıpkırmızı olan görüntüsünü temizlemek ise belediyeye düşüyor. Belediye görevlileri araçlarla şehri baştan aşağı yıkayıp temizliyor. Festivale katılanlar ise şehrin yakınlarına bulunan nehire gidip yıkanmaya başlıyor veya çevre sakinlerinin hortumları altında temizlenmeye çalışıyor. Bunun yanında domatesleri atmadan önce sıkmakta kurallardan biri. Şenlikler sırasında yaklaşık 40 ton domates kullanılır. Bu muhtemelen kırmızı ile kontrast yaratması için şenlikler sırasında beyaz giymek bir gelenektir. Gezegen üzerindeki en büyük parti olarak nitelendirilen Rio Karnavalı günümüzde yabancı turistlerin akın ettiği bir karnavaldır. Karnaval boyunca dünyanın dört bir yanından eğlenceye meraklı binlerce kişi Rio'ya akın ediyor. Öyle ki ortalama 3 ile 5 bin arası yarışmacının katıldığı yarışmayı canlı izlemek için sadece karnaval alanına 150 bin kişi geliyor. Bu sayıya televizyon başındaki izleyicileri de eklersek ortaya çıkan rakam gerçekten de inanılmaz. Merkezi Sambadrom'da buluşulan ve başlatılan Rio Karnavalı doyasıya eğlenebileceğiniz ancak tarihiyle de dikkat çeken geleneksel etkinliklerden bir tanesidir. Rio Karnavalı'nı farklı kılan en önemli etkenlerden bir tanesi tarihi. Her yıl onlarca televizyon kanalı tarafından canlı olarak yayınlanan ve halka tamamen açık bir festival olan Rio Karnavalı, samba okullarının sunduğu tematik danslarla da bir başka ayrıcalık taşıyor. Okullar her yıl farklı temalarla Rio Karnavalı'ndaki insanları eğlendirmeyi biliyorlar. 1917 yılından bu yana samba ile Rio Karnavalı birbiriyle oldukça ilintili iki kavram olarak bilinmekte. 1917'den önce yapılan tüm Rio Karnavalları ise maskeli balo şeklinde gerçekleştirilmiş. Batı Afrika ve Angola'ya özgü olan samba, o dönemlerde Batı Afrika ve Angolalı köleler tarafından kendilerini teskin etmek amacıyla yapılan bir dans tipidir. Brezilya'da samba günümüzde bir simge olarak yansıtılmaktadır. Bakıldığında her sokak başında bir partiyi rahatlıkla görebilir ve dilediğiniz gibi katılıp eğlenmeye başlayabilirsiniz. Samba müzikleri, işten insanları ve bolca dans ile bu karnavalda eğlenmemek neredeyse imkansız. Rio Karnavalı'nın eğlence amacının dışında bir amacı daha var.
Yarışma. Karnavalda gördüğünüz figürler, dekorlar ve kostümler hepsi eğlencenin dışında yarışmada en iyi samba okulu olabilmek adına da hizmet ediyor. Karnavala katılan yarışmacılar 14 okulun içinde en iyisi olabilmek için bütün enerjilerini harcarlar. Paskalya tarihi her yıl değiştiğinden karnaval tarihi de değişiyor. Her yıl Paskalya'dan 7 hafta önce düzenleniyor. Geleneksel olarak cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri yapılıyor. Bu 4 günün 2 günü 14 samba okulunun yarışmasıyla geçiyor ve festival alanı rengarenk görüntülere sahne oluyor. Karnavalın 2 gününde 14 samba okulu geçişe katılır. Okullar bir konu seçerler ve kostümleriyle, müzikleriyle, dekorlarıyla ve figürleriyle bu konuyu yansıtırlar. Bunu en iyi yapan grup jüri değerlendirmesi sonucu birinci olur. Birinci olan okul para ödülünün sahibi olur ve en iyi samba okulu unvanını alır. Karnaval boyunca Rio'nun hemen hemen bütün mağazaları kapalı olur ve herhangi bir yeri keşfedebilmek neredeyse imkansızdır. Çünkü her yer karnaval alanıdır ve keşfedebileceğiniz tek şey karnavaldaki eğlence imkanlarıdır. Tarihi, sundukları, eğlencesi ve elbette muhteşem ambiyansı ile Rio sizlere hem huzuru hem de stressiz dans etme hissiyatını tattıracak. Güney Kore'nin Boreong şehrinde düzenlenen Çamur Festivali her yıl Temmuz ayının 2. veya 3. haftasında başlar ve bir hafta boyunca devam eder. Şehrin çeşitli yerlerinden toplanan çamurlar Daecheon sahiline getirilir. Gerekli çamur toplandıktan sonra sahile kurulan sahne ve kolonların ardından festival alanı hazırlanmış olur. 1996 yılından bu yana bu bölgeden edinilen çamurdan pek çok kozmetik ürün elde edilmiştir. Ülkenin batı sahilindeki Boreong kasabası kozmetik bir ürün olarak değerlendirilen germanyum, bentonit ve mineraller bakımından hayli zengin bir çamura sahip. Tüm dünyanın bildiği ve yakından ilgilendiği Çamur Festivali'nin ünü köklü tarihine dayanmaz. Sanılanın aksine festival yakın geçmişte düzenlenmeye başlanmıştır ve kısa sürede çok sayıda insanın dikkatini çekmeyi başarmıştır. İlki 1998 yılında düzenlenen Çamur Festivali'nin amacı Boreong'un meşhur çamurunu tüm dünyaya tanıtmak ve bu çamuru içeren kozmetik ürünlerinin satışını arttırmaktır. Festival katılımcıları bir yandan eğlenirken bir yandan da birçok mineral içeren çamurun ve kozmetik ürünlerinin faydalarını öğrenirler. Festival alanında çamura bulanmamak imkansızdır. Hatta çamura bulanmamak için özel çaba sarf edenler cezalandırılıyor. Festival katılımcıları için kapı girişine kısa bir tünel kurulmuştur. Festival alanına girmek isteyen konuklar tünelden geçerken üstlerine yağan çamur yağmurlarıyla eğlenceye başlamış olurlar. Ayrıca çamur içinde birçok etkinlik yapılmaktadır. Temmuz ayındaki bu festivalde sahilde kayak takımlarıyla dolaşan insanlar görmek mümkündür. Çünkü Çamur Festivali yalnızca şifalı çamuruyla değil, akla gelebilecek her türlü sporu çamurlu zemine uyarlamasıyla da ünlüdür. Dilerseniz siz de çamur zeminde keyifli bir kayak tecrübesi yaşayabilirsiniz. Yine çamurda mini bir futbol turnuvası da düzenlenmektedir. Şehir takımları her yıl festival dahilinde bir şampiyona düzenlerler. Ayrıca devasa su kaydırağından kayarak çamur dolu havuzda atlanılan çeşitli etkinlikler olduğu gibi Survivor yarışmalarına benzeyen yarışmacıların çamurlu kaygan zeminde engelleri aşarak bitiş çizgisine ilk ulaşan ve burada bulunan çanı ilk çalan olmayı hedeflediği yarışmalar da yapılmaktadır. Boreong'un meşhur çamuru kullananlara sağlık ve güzellik dağıtmaktan başka bir işe daha yarar. Süs eşyası ve tabak yapımı. Dileyen ziyaretçiler festival alanındaki atölyelerden birine uğrayarak kendi elleriyle yapacakları çamurdan eşyalar elde edebilirler. Festivalde çamura hiç değmemiş ziyaretçiler bir sürprizle karşılaşıyorlar. Bol miktarda çamur barındıran parmaklıkların arkasına kapatılan katılımcılar yeteri kadar çamura bulandıktan sonra hapisten kurtulabiliyorlar. Gündüzleri çamurla bu kadar haşır neşir olduktan sonra akşam saatlerinde eğlenebileceğiniz çeşitli alternatifleriniz var. Festival boyunca her gece sahilde gerçekleştirilen havai fişek gösterilerini izleyebilirsiniz ve arkadaşlarınızla çeşitli eğlencelere katılabilirsiniz.
Holi Festivali bir Hinduizm renk festivalidir. Dünyanın en eski festivallerinden biridir. Katılımcılar rengarenk boyaları önce yüzlerine sürüyor, sonra birbirine atıyor ve bu renk cümbüşü bütün şehre, bütün yaş gruplarına yayılıyor. Geleneksel su savaşı da festivalin bir parçasıdır. Elbette suların renkli olması gibi temel bir fark var. Hinduizm'e ait bir kutlama olsa da Holi Festivali günümüzde tüm din ve kültürlerin yer aldığı uluslararası bir etkinlik statüsüne kavuşmuştur. Holi Festivali'nin en büyük etkinliği olan Rangvali Holi'de insanlar Gulal adı verilen renkli tozları birbirine fırlatır. Renklerin festivali olarak da bilinen Holi Festivali her yıl Mart ayında başta Hindistan'da olmak üzere dünyada pek çok yerde baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen bir etkinliktir. İnsanların üzerine dökülen, etrafa saçılan boyalar baharın gelişiyle başlayan çok renkliliği ve yeniden doğuşu simgeliyor. Festivalde her rengin bir anlamı vardır. Kırmızı masumiyet, yeşil canlılık ve enerji, mavi sakinlik ve ağırbaşlılık, sarı dindarlıktır. Holi Festivali boyunca herkes rengarenk boyanmış halde günlük hayatına devam ediyor ve bunun şans getirdiğine inanıyor. Holi Festivali genel olarak Şubat'ın sonu ve Mart'ın başında meydana gelen Dolunay'a denk gelir. Festival her yıl baharın gelişiyle birlikte ilk Dolunay zamanı kutlanıyor. Holika Dahan ya da Choti Holi olarak da adlandırılan festivalin ilk günü Dolunay ile başlar ve insanlar kötü ruhların iyi ruhlar tarafından ad edilmesi için ateş başında dua eder. Holi kelimesi Holika kelimesinden türemiştir. Holika, Kral Hiranyakashipu'nun şeytani kızıdır ve Vishnu'nun yardımıyla yakılarak öldürülmüştür. Holi Festivali iyinin şeytana karşı galip gelmesini kutlar ve bir sonraki gün temsili Holika meydan ateşinde yakılır. Özellikle Holika'nın kül haline geldiği sahne efsanevi yaşatmak adına her yıl gerçekleştirilir. Festivalin başlamasından önce insanlar yakılacak ateş için odun ve tahta toplamaya başlar. Bir kukla şeytana edilen küfürlerle büyük ateşte yakılır ve ardından hep bir ağızdan Holi Hai bağırışları yükselir. Holi'nin son gününde insanlar yakılan ateşten biraz alıp evlerine götürürler. Böylece evlerinin ve bedenlerinin kötülüklerden korunduğuna inanırlar. İlk gün yakılan ateşle kötü ruhlardan arınan ve iyiliği kutsayan halk ikinci gün baharı tüm renkleriyle karşılar. Holi Festivali arifesinde insanlar toplanarak açık havada ateş yakar. Ateş genellikle akşam 8 saatlerinde yakılmaya başlanır. İnsanlar ateşin etrafına toplanır ve yemek yiyerek ateşi izler. Holi Festivali sırasında kast, sosyal sınıf ve dini ayrımlar tamamen ortadan kalkar. Holi Festivali'nin amacı hangi kültüre ya da inanca bağlı olduğu fark etmeksizin tüm insanları bir araya getirmektir. Holi Festivali'ne geleneksel olarak beyaz veya açık renkli kıyafetler tercih edilir. Festival boyunca nasıl olsa renklenecekler. Arkadaşlar videomdan keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere.